Merhaba arkadaşlar, PES Savan abi kanalına hoş geldiniz. Oyunda bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle oyunda bugün biteceklere baktığımızda 300.000 GP eğer almadıysanız iki tane canlı yayın mesajı vardı. Tıklıyoruz, YouTube'a yönlendiriyor. Sonra tekrardan oyuna geri döndüğümüzde paramız verilmekte arkadaşlar. Almadıysanız bugün son gün 300.000 GP buradan toplamda kazanabiliyoruz. Etkinliklere baktığımızda bugün bitecek etkinliklerimiz var. Bu önemli, 50 futbol parası kazanıyoruz. Ortaklaşa maç etkinlikleri. Bu etkinlikten yarın bir tane daha gelecek arkadaşlar. Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinlik yarın yine gelecek. Ligime geçen hafta Thuram, Rui Costa gibi önemli iki tane epik futbolcu eklendi. Eğer hiç kullanmadıysanız deneme amaçlı ligimde kullanabilirsiniz. Yarın farklı isimler ligime eklenecek. Geçen hafta gelen Player of the Week paketi ki yarın İki tane Player of the Week paketi gelecek. Bir tane lig, bir tane de Şampiyonlar Ligi. Yarına geçtiğimizde arkadaşlar Krisker Perşembe olduğu gibi bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girecek. Konami 11'de açılacak diyor ama daha da erken açıyorlar. 9'u geçtikten sonra 10'a doğru belki oyunu açabilirler. Tabi önce Japonlara sonra diğer ülkelere açıyorlar. Bizde ondan dolayı biraz daha gecikmeler olabilmekte. Yarın mağazadan Fort'u kaldırıyorlar. Barcelona'lı futbolcu yarın mağazadan kaldırılmış olacak. Yarın bu kampanyanın son haftasına giriyoruz. Bu Vol 1'de arkadaşlar. Peşine bir Vol 2 ne zaman gelecek? Hemen 26'sında haftaya Perşembe mi gelir? Araya birkaç hafta girer sonra mı gelir belli değil. Vol 1'de dediklerine göre Tsubasa kampanyasının bir de ileride Vol 2'si de olacaktır. Henüz daha Neymar yok. Videoda Neymar'ı paylaşmıştı Konami. Neymar nasıl gelecek? Messi böyle hediye edildi. Umarız Neymar'ın daha güzel kartı olur. Yarın da bu kampanyadan dolayı bazı hediyelerimiz var. Upamecano ve Luis Suarez. Luis Suarez oyuna girdiğimizde hediye ediliyor. Upamecano'yu aynı Kimmich'te olduğu gibi maç oynayarak alabiliyoruz arkadaşlar. Bu etkinlikten de son kez gelecek yarın. Tsubasa futbolcularıyla zamana karşı gol atabildiğimiz etkinlik. Görevler, hedeflerde de yeni eklemeler var. Almadığınız eksikler varsa yarınki etkinliklerle birlikte onları da alabiliriz. Upamecano'yu da yarın görevlerden maç oynayarak Kimmich'te olduğu gibi alabileceğiz arkadaşlar. Altın gol şeklinde olan etkinlikten de yarın bir tane gelecek. Buradan 20.000 DP bir tane pozisyon antrenörü kazanılmakta. Yarın Jubila Iwata isminde etkinlik. Kimliği kazandığımız etkinlik var ya, aynen öyle bir etkinlik. O da Upamecano'yu kazanmamızı sağlayacak bu etkinlik. Yarın iki tane Player of the Week paketi gelecek. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçları oynanmıştı. Bir hafta sonra Konami getiriyor. Bir de lig maçları. Cumartesi, pazara genelde Konami bakar. Bazen pazartesiye de bakıyor. Pazartesi de böyle flash skorlar olduğunda o zaman pazartesiden de oyuncu seçebiliyorlar arkadaşlar. Öne çıkan isimlere öncelikle Lig Player of the Week'inde bakacak olursak cumartesi, pazar ağırlıklı olarak ben baktım. Pazartesi bir Inter'in flash skoru var. Mesela 6-0. Belki pazartesi o maçtan Konami tercihte bulunabilir. Galatasaray Trabzonspor maçı da var mesela. Yunus Akgün eğer bizim ligimize bakarsa tercih edebilir Konami. Newcastle United 4-0'lık galibiyet aldı. Isak ya da Murphy. Santrafor'da oynayan Isak. Bu hafta çok böyle santrafor yok. Hat-trick yapanlar, 2 gol atanlar sayısı azdı. Dikkat çeken isimlerden bir tanesi Isak'tı. Brighton kendi evinde 3-1'lik yenilgi aldı. Crystal Palace'da Sar böyle GF ofansif orta saha gibi oynadı. Gelirse bu iki pozisyondan birine sahip olacaktır. 2 gol bir asisti var arkadaşlar. Konemi seçer gibi. United City deplasmanda yendi. Diallo birkaç hafta önce geldiğinde, bir iki hafta önce sağ kanat olarak gelmişti. Bu maçta sağ açıkta oynadı. Tottenham takımı 5-0'lık galibiyet aldı. Benim birinci adayım Son. Sol kanatta oynadı. İkinci adayımız da Madison. 2 gol kaydetti. Ama ben Son gelir diye düşünüyorum. Pazartesi günkü maçlara bakarsa flash skor Inter'den geldi. Deplasmanda Lazio'yu 6-0'la geçtiler arkadaşlar. Dumfries, Dimarco kanat futbolcuları gol ve asist yaptı. Atalanta takımının kalecisi sanki gelecek gibi 8 kurtarışı var. Bu hafta en çok dikkat çeken kaleci Atalanta takımının kalecisi. Napoli deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı. Göbek futbolcusu Frank Zambo Anguissa büyük ihtimalle pakette olacak arkadaşlar. Barcelona kendi evinde 1-0 kaybetti. Burada gol atan isim stoper futbolcusuydu. Gonzalez seviyesi çok yüksek değil. Normal kartı 89'luk bir futbolcu. Player of the Week kartı da çok yüksek olmayacaktır. Mallorca 2-1'lik galibiyet aldı. Eski Beşiktaşlı Kayleri'nin bu maçta 2 tane golü var. Santrafor'da oynadı. Vedat Muriç bu maçta 32. dakikada takımını 10 kişi bıraktı ama yine de Mallorca 2-1 galip gelmeyi başardı. Fransa'da Dembele'ye ben bir soru işareti koyacağım. Normalde bir gol atan santraforları Konami pek seçmez ama Dembele santraforda oynadı arkadaşlar. Bir gol attı. Gelirse ilk defa santrafor kartıyla gelecek. Brest 4-1'lik galibiyet aldı. Burada iki tane aday var. Sima 2 gol attı, oyuna sonradan girdi. Ya da stoper futbolcusu Cardonet, o da bir gol kaydetti. Feyenoord 5-2'lik galibiyet aldı ama Hollanda'dan her zaman Konami oyuncu seçmiyor. Belki seçebilir. 3 gol atan bir santrafor futbolcusu var. Sporting Lisbon'da da
Trincao böyle sağ açık ama içeride yakındı. GF gibi oynadı arkadaşlar. Gelirse ya sağ açık ya da GF kartıyla karşımızda olabilir. Şampiyonlar Ligi'ne geçtiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda dikkat çeken isimler kimlerdi? Paris Saint-Germain'den banko bir isim gelecektir. Ya sol beki ya da sağ beki. Hakimi gol atmadı ama 2 tane asist yaptı. Nuno Mendes'in de 1 golü bulunuyor. Liverpool deplasmanında Girona'yı 1-0'la geçti. Gol yemeyen kaleci Alisson var ve uzun süre sonra gelirse redmi kartı olacak. Player of the Week kartını göreceğiz. Real Madrid 3-2'di. Atalanta'yı deplasmanda yendi. Bellingham ofansif orta sahada oynadı. Bir gol kaydetti. Ofansif orta saha futbolcular içerisinde dikkat çeken bir isim. Bayern Münih'te aslında en büyük aday Olise. Fakat yakın zamanda bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ilk paketlerden birine gelmişti kendisi. Ama çok hak etti. Konum'u bir daha getirebilir. 2 gol 1 asist. Olise'yi seçmezse Laimer sağ bekte oynadı. 1 gol attı. Sacha Boey bu maça sonradan dahil olmuştu. Atletico Madrid 3-1'lik galibiyet aldı. Burada Alvarez, şimdi aslında Griezmann hak ediyor. 2 gol attı ama şu an Lig Player of the Week'inde var. Ondan dolayı belki Konami bu sefer de Alvarez'i Şampiyonlar Ligi'ne ekleyebilir. Aston Villa 3-2'lik galibiyet aldı. Göbek futbolcusu Barkley 1 gol kaydetti. Lille takımı 3-2'lik galibiyet aldı burada. Ribeiro stoper futbolcusu 2 asist yaptı. Banko pakette alacak gibi. Konami çok sever gol atan stoperleri. Bu stoper 2 tane asist yaptı bir de. Feyenoord 4-2'lik galibiyet aldı. Burada sol açık futbolcusu gelebilir. Olmadı stoperden Traore'nin de 1 golü bulunuyor. Ya hücumcu ya da stoperi tercih edecektir. Arsenal takımında Saka gelmeyi çok hak etti ama bu sene Saka biraz fazla geldi. Yakın zamanlarda da gelmişti. Ondan dolayı belki Saka'yı tercih etmeyebilir Konami. Sürpriz bir tercihte de bulunabilir. Yoksa Saka gelmeyi çok hak etti. 2 gol 1 asisti var bu maçta. Juventus 2-0'lık galibiyet aldı. Kenan Yıldız da çok güzel bir oyun oynadı bu maçta. McKennie oyuna sonradan girdi. 1 gol attı. McKennie'yi belki Konami dahil edebilir. Barcelona 3-2 Dortmund'u deplasmanda yendi. Ferran Torres oyuna sonradan girdi ve 2 gol kaydetti. Konami büyük ihtimalle seçecektir ve süper yedek becerisiyle gelecek. Brest 1-0'lık galibiyet aldı. Burada sağ bek futbolcusu var. Hakimi değil de Nuno Mendes Konami tercih ederse sağ bek olarak belki Cardinal'ı düşünebilir. Bir de arkadaşlar diğer gelişmelere değineyim istiyorum. En son güncelleme ile birlikte oyuna birçok epik kart eklendi. Oyundaki isimlerin farklı kartları diyebiliriz. 2 güçlendirici kartlar. Tsubasa temalı kartlar vardı. Cantona, Platini, Forlan. Şimdi son haftalarda baktığımız zaman Konami perşembe günleri de epik paket getiriyor. Bu epik futbolcular ne zaman geleceği açıklanmadı. Vol 1'de mi gelecek yoksa ileride Vol 2'de mi? Yoksa Tsubasa temalı bu kartlarda bekleniyor arkadaşlar. Belki Konami Vol 2'ye de ekleyebilir. Rumenigeli paket gelmişti Vol 1'de ve haftalarca duruyor. Belki Vol 2'de gelecek. Belki de yakın bir zamanda bu futbolcuları Konami getirebilir. Bunlarla alakalı şimdilik henüz bir açıklama bulunmuyor arkadaşlar. Bir de son güncellemede Konami Eden Hazard'ı duyurdu. Yakında gelecek dedi. Ama o yakın hala gelmedi. Yarın bir gelişme yaşanır mı? Ya da önümüzdeki hafta gelecek mi? Bu paket Fernando Torres gibi 500'e mi satılacak? Nasıl bir yere eklenecek? Bununla alakalı da şimdilik sızan bilgi yok. Fernando Torres gibi 500'e satılsa rahatlıkla alınabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar Eden Hazard'la alakalı da henüz ne zaman gelir, nasıl gelir sızan bir bilgi bulunmamakta. Son olarak bir de Konami bu hafta böyle bir anket diyebiliriz başlattı. Bana bir defa geldi bu mesaj arkadaşlar. Maçlardan sonra Konami bağlantı durumunu bize soruyor. Bana bir kere geldi, onda da kötüye bastım. Gerçekten de kötüydü. Benim zaten her maçımda gecikmeler var neredeyse. Takıla takıla oynuyorum. Bazen az takılıyor, bazen çok takılıyor. Takılmadan maç oynadığım son zamanı hatırlamıyorum. Çok uzun süredir hep gecikmeler var. Bastığımızda geç algılıyor. Umarız Konami bir başlangıç yaptı arkadaşlar. En azından ülke belki sonuçlara bakacaktır, tepkilere bakacak. Ona göre sunucularını geliştirebilirler. Bu bir başlangıç. En azından sunucuları için bir geliştirme, bir çalışmaya girmişler. En yakın zamanda keşke şu işi çözseler. Şu oyundaki gecikme, bağlantı sorunu bir düzelse zaten tadından yenmeyecek. Güzel bir oyun ama şu bağlantı takılmalardan dolayı ne yazık ki bazen bizi bezdiriyor bu bağlantı sorunları. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Konumi bugün öğlen, yarın gelecek Player of the Week futbolcularıyla alakalı açıklama yapacaktır. Hem Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i var hem de Lig Player of the Week paketi. İki paketten de isimler paylaşabilir. O açıklamayı yaptığında ben de sizlerle paylaşacağım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.